Bugün yapacağımız küçük adımlarla büyük sonuçlar elde edebilir miyiz? Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda başarı ve kişisel gelişim hakkındaki düşüncelerinizi tamamen değiştirecek bir kitaba dalacağız arkadaşlar. Bu kitabın adı The Compound Effect ve yazarı Darren Hardy. Eğer küçük ve önemsiz gibi görülen eylemlerin büyük bir başarıya nasıl yol açacağını merak ediyorsanız bu video tam size göre. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. The Compound Effect kitabı neyle ilgili? Aslında bu kitabın özü tutarlılığın gücü ve küçük akıllı seçimlerin hayatımıza olan etkisi hakkındadır. Darren Hardy bu seçimlerin zamanla tekrarlandığında nasıl büyük sonuçlar doğurduğunu açıklamış. Bir dağın üzerindeki küçük bir kartopunu hayal edin. Aşağı yuvarlanmaya başladıkça daha fazla kartoplar ve gittikçe büyür. The Compound Effect yani bileşik getirinin etkisi, bileşik getirinin gücü tam olarak bu şekilde çalışıyor. Zamanla sürekli olarak tekrarlanan küçük eylemler büyük bir büyümeye ve etkiye yol açabiliyor. Bu ister finans alanında olsun, yatırım alanında olsun, ister sağlık ya da kişisel ilişkilerinizde olsun hepsinde bu şekilde işe yarıyor. Kitabın yazarı başarıya giden kestirme yollar olmadığını vurguluyor. The Compound Effect yani bileşik getirinin etkisi arkadaşlar tamamen uzun vadeli bir süreçle ilgili olduğundan bahsetmiş. Bu grafiği bu şekilde düşünebilirsiniz. Başlangıçta ilerlememiz yavaş gibi gözükebilir. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi oldukça sabit gidiyor en başta. Ama daha sonra arkadaşlar zamanla bu olumlu seçimleri yapmaya devam ettikçe sonuçlarımız hızla eksponansiyel olarak gördüğünüz gibi dik bir şekilde artmaya başlıyor. İşte en baştaki sabit gittiğinden dolayı arkadaşlar birçok insan bu yüzden hedeflerinden çok çabuk, çok erken vazgeçiyor. Hemen sonuç göremiyorlar ve çabalarının boşa gittiğini düşünüyorlar. Ama eğer bileşik getirinin arkadaşlar gücüne inanırsak tutarlı eylemlerimizin karşılığını alacağını bilmemiz lazım. Peki bu bileşik getiri nedir? Bileşik getiriyi bir finans örneğiyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5.000 doların senelik %5 faizle getirdiği bir senaryoya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk kolonda arkadaşlar başlangıç start diyor. Daha sonra 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra toplam büyüme growth olarak annualized rate de bu büyümenin yıllık yüzde kaça denk geldiğiyle bahsediyor. Yani en başta arkadaşlar 5.000 dolar yatırıyoruz. Daha sonra başka para yatırmıyoruz ve bileşik getirinin etkisini göreceğiz. İkinci kısım, ikinci kolonda bileşik getirinin yıllık etkisini görüyoruz. İşte 5.000 dolarla başlamış. Bir yıl sonra 5.250 dolar. Sonra 5.250 doların %55'i 5.512, 5.788 dolar diye gidiyor ve 5 yılın sonunda 6.381 dolar oluyor. Peki bunu basit bir şekilde baksaydık yani bileşik getiri değil her sene %5 aldığımızı düşünseydik 5.000 dolar üzerinden o zaman ne oluyor arkadaşlar? 5.000 dolar ilk sene ne kadar getiriyor? 250 dolar getiriyor. Üçüncü sene ne kadar getiriyor? Bir daha 250 dolar getiriyor. Ne oluyor? 5.250, 5.500. Her sene 250 dolar, 200 dolar, 250 dolar getirdiğinde 6.250 dolara gidiyoruz. Yani bileşik faizle yani aldığımız faizi tekrar yatırırsak içeri çekmezsek 5 yıl sonunda getirdiği %27.6 oluyor. Ama basit faizle baktığımız yani her sene getiriyi alıp tekrar 5.000 doları koyduğumuzda buradaki arkadaşlar bize getirdiği %25 oluyor. Bunu yıllığa vurduğumuzda bir tarafta %5 getiri varken bir tarafta %5.52 getiri oluyor. Yani bize yaklaşık %10 daha fazla getiri sağlıyor. Şimdi gelin arkadaşlar bu kitaptan benim öğrendiğim, çıkarım yaptığım ana noktaları sizlerle özet olarak paylaşayım. Mesela ilk olarak baktığımız şey arkadaşlar doğru yatırım. Bu yatırım kendimiz olabilir, finans alanında olabilir, sağlığımız olabilir, ilişkilerimiz olabilir. Öyle düşünün. Doğru yatırım sürekli yaptığımızda ve uzun zaman beklediğimizde İnanılmaz sonuç, inanılmaz etkilere yol açıyor. Bunları sağlıyor. Bu her alanda öyle. Spor yapsanız da öyle, yatırım yapsanız da öyle. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Başarı tek bir büyük eylemden değil, zaman içinde sürekli yapılan küçük akıllı seçimlerden geliyor. Örneğin her gün iyi bir kitaptan 10 sayfa okumayı seçmek bir yıl içinde onlarca kitap okumanızı sağlar. İkinci önemli nokta arkadaşlar tutarlılık. Tutarlılık ne aslında burada bahsettiğimiz? Süreklilik. Yani ister egzersiz yapın, ister para biriktirin, yatırım yapın, ister yeni bir beceri öğreniyor olun. Arkadaşlar tutarlılık her şeyi bir aralıktan gizli bir malzemedir. Mesela arkadaşlar siz her gün bir çikolata yiyorsunuz, damak çikolata yiyorsunuz diyelim.
Her gün, hafta içi, haftada 5 kere bunu yiyorsunuz. Baktığımızda günlük 250 kalori alıyoruz. Bu 250 kalori topladığımızda işte bir haftayı 1250 kalori yapıyor. Ama arkadaşlar bunu yıllığa vurduğumuzda yaklaşık 10 kilo yağ denk geliyor vücudumuzda. Yani en başta 250 kalori çok ufak ya, ne olacak, ben yakarım 250 kalori günlük ya da işte ne olacak ki 250'den diye düşünürseniz, bir yılda hafta içi sürekli çikolata yerseniz, her gün bir tane damak yerseniz diyelim, bir yıl içinde vücudunuzda 10 kilo yağ dönüşüyor. Hem bu kilo buradaki negatif bir etkisi olabilir, hem de belki egzersiz yapsanız bunu pozitif bir etki olarak düşünebiliriz. Sürekli bu işlemi yapmayı. Üçüncü arkadaşlar momentum, yani sonuçları görmeye başladığımızda momentum kazanıyoruz. İlk başta yapmak istediğimiz şey oldukça zor ama bir kez hareket etmeye başladığımızda neredeyse bu otomatik hale gelir ve arkadaşlar ne olur, her gün düzenli bir şekilde yaptığımız şeyler bize önemli şeyler kazandırır. Bu grafikte ne görüyoruz? 2023 yılında Spotify üzerinden en çok dinlenen ve onların karşısında en çok para kazanan sanatçıları görüyoruz. Birinci Taylor Swift. Gördüğünüz gibi 29 milyar kere dinlenmiş. Diğer baktığımızda Lana Del Rey yaklaşık 7 milyar kere dinlenmiş. Şimdi 7'ye baktığımızda, 29'a baktığımızda yaklaşık 4 kat bir fark var arada. Sizce Taylor Swift Lana Del Rey'den 4 kat yetenekli, işte 4 kat iyi bir sanatçı mı? Bence değil. Birazcık iyi olması, bir tık Lana Del Rey'den iyi olması bile ona çok fazla dinlenme sağlıyor. Onun yüzden arkadaşlar momentumu, sürekliliği sağlayıp yaptığımız şey devam edersek, fark arkadaşlar en yakın rakibimizden ya da en yakın baktığımız şeyden, yani bir önceki kendimizden çok daha iyi noktalara getirebiliyor. Dördüncü önemli nokta alışkanlıklar. Burada yapmamız gereken şey alışkanlıklarımıza bakıp otopilotta yaşamamak. Kitap aynı zamanda alışkanlıkların önemine, derinlemesine de değiniyor. İyi alışkanlıkları otomatik hale getirerek onları sürdürmek için gereken çabayı azaltabiliyoruz. Hedeflerimizi destekleyen alışkanlıklar oluşturma ve sürdürme konusunda arkadaşlar pratik olarak kendimize tavsiye vermemiz gerekiyor. O nedenle alışkanlıklarımızı bir bakıp, benim alışkanlıklarım hedefime beni ilerletiyor mu, ilerletmiyor mu, ona bakmamız lazım. Diyelim ki ben yatırım yapmak istiyorum ve belli bir miktara ulaşmak istiyorum. Eğer sürekli atıyorum internetten alışveriş yapıyorsak, çanta, ayakkabı, kravat vesaire takım elbise alıyorsak, o zaman bu alışkanlık benim aslında hedefime beni uzaklaştırıyor. Ya da haftada 3 kere dışarıda yemek yerine bir kere yesem beni ne yapar? Bu hedefime yakınlaştırır. Onun için alışkanlıklarımıza bakıp hedefimizden bizi uzaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyorsa nasıl bu alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz? Buna bakmamız lazım. Otopilotta yaşamamamız lazım arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Siz bir atın üzerindesiniz. Gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki nereye gidiyorum diye sorduğumda size. Siz diyorsunuz ki bilmiyorum, ata sor diyorsunuz. Bu biraz da otopilotta yaşamak. Yani biraz daha ekstrem bir örnek verdim. Ama kendi ne yapacağımızı bilirsek, kendi gideceğimiz yeri bilirsek, o zaman at değil biz atı götürürüz. Kendi hayatımızın kontrolüne geçeriz. Şöyle güzel bir söz var arkadaşlar. Diyor ki hayatta yaptığımız her şey bizim yaptığımız seçimlerin bir sonucu. Farklı bir sonuç istiyorsanız o zaman farklı seçimler yapmamız gerekiyor. Bu nedenle 5. noktaya geldiğimizde çevremizdeki insanlar ve kendimizi çevreleyen insanlar, yani bunlar oldukça önemli. Çevremizdekiler ya bizi ileriye taşıyabilir ya da geri çekebilir. Bu yüzden seçimleriniz oldukça önemli. Ne diyorlar arkadaşlar? Gene güzel bir söz var. Bir odanın içindeki en zeki kişi sizseniz o zaman yanlış odadasınız. Ya da çevrenizdeki 5 kişinin ortalaması aslında sizsiniz. Onun için çevrenizdeki kişileri doğru seçmeniz lazım. Peki bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Kendimize bir vizyon, amaç bulmamız lazım. Şimdi ne demek istiyorum? Amacımız ne diyelim? Zayıflamak. Ama zayıflamak bir amaç değil aslında. Bir sonuç. Buradaki amacımız neden zayıflamak istediğimizi bulmak. Neden zayıflamak istiyoruz? Belki sevgilimiz tarafından, eşimiz tarafından beğenilmek istiyoruz. Arkadaşlarımız tarafından beğenilmek istiyoruz. Bu olabilir. Başka nedenler olabilir. Bunun nedenini bulmak. Mesela amacımız para kazanmak. Ama ne için para kazanmak istiyoruz? Bu soruyu sormak önemli. Ne için ben bunu yapmak istiyorum? Erken emekli olmak için diyebilirsiniz. Çocuğumu üniversite okutmak için para kazanıp para biriktirmek istiyorum diyebilirsiniz. Senede bir kere çok güzel tatil yapmak için diyebilirsiniz. Bunların hepsi aslında bu kendinizi sorgulama, kendinizi ne motive ettiğini görüp onun nedenini bulmak ve buna yönelik de alışkanlıklarımızı ve aksiyonlarımızı değiştirmek. Şimdi diyelim ki ben her ay belli şeyleri yapmak istiyorum. İşte spora gitmek istiyorum, para biriktirmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum. O zaman burada bir süre sonra ilk başta nasıl sabit gidiyor? Bir süre sonra aslında ben bu sonuçları görmeye başlıyorum. Bu sonuçları görmeye başlamadan kendimi motive etmek için her zaman bu niçin sorusuna verdiğim cevabı aklımda bulundurmam lazım. Ben erken emekli olmak için haftada 3 değil artık 1 kere dışarıda yemek yiyorum. Bunun nedeni bu ve kendinizi bu şekilde motive etmeniz lazım. Çünkü alışkanlıklardan, iyi alışkanlıkları tutmak, kötü alışkanlıklardan vazgeçmek oldukça zor. Yani bu videodan ve bu kitaptan çıkarılacak ders ne arkadaşlar? Aslında çok basit. Seçimleriniz kaderinizi şekillendirir. Zaman içinde sürekli olarak yapılan küçük akıllı seçimler büyük farklar yaratır. Küçük eylemlerin gücünü
hiçbir zaman hafife almayın. Bugün başlayın ve bu videodaki arkadaşlar aksiyonları kendiniz için gözden geçirin. Hayattaki vizyonunuz ne? Amacınız ne? Buna yönelik ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Alabilirsiniz. Alışkanlıklarınız sizi bu hedefinizden, bu vizyonunuzdan uzak tutuyor mu? Onları nasıl yenileyebilirsiniz arkadaşlar? Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tarz içerikler için abone olmayı hiç zaman unutmayın. Umuyorum bu video sizi finansal özgürlüğünüze birkaç adım daha yaklaştırır. Ayrıca bu kitabı da okuduysanız veya okumayı planlıyorsanız düşüncelerinizi aşağıdaki yorumda mutlaka paylaşın. Her zaman yorumları okuyup cevap veriyorum. Şimdiden izlediğiniz için sevgiler. Sonraki videoda görüşmek üzere.